Hiç bunu merak ettiniz mi? Bazı insanlar sadece 5 ya da 6 saat uyuyor ama sabah sanki 8 saat deliksiz uyumuş gibi dinç uyanıyor. Siz ise 10 saat uyumanıza rağmen gün boyunca hala yorgun hissediyorsunuz. Sabah alarm çaldığında gözlerinizi açmakta zorlanıyor, gün içinde sürekli kahveye ihtiyaç duyuyor ve her gece bu kez erken yatacağım diyorsunuz. Ama ertesi gün yine aynı döngü başlıyor. Peki bunun sebebi gerçekten daha az uyumanız mı? Yoksa çoğu insanın bilmediği başka bir neden mi var? Bu videoda daha az uyusanız bile neden daha enerjik hissedebileceğinizi ve uyku kalitenizi artırmanın bilimsel yollarını konuşacağız. Üstelik bunu sadece 7 basit adımda anlatacağım. Video bittiğinde ise aynı uyku süresiyle bile sabah çok daha dinç uyanmanıza yardımcı olacak bir sistemi öğrenmiş olacaksınız. Ama önce en büyük yanılgıyı düzeltelim. Çoğumuz daha enerjik olmanın tek yolunun daha uzun uyumak olduğunu düşünüyoruz. Oysa asıl önemli olan yatağın içinde kaç saat kaldığınız değil, beyninizin o saatleri ne kadar verimli kullandığıdır. Siz uyurken beyniniz durmaz. Gün boyunca öğrendiğiniz bilgileri düzenler, vücudunuzu onarır ve ertesi gün ihtiyaç duyacağınız enerjiyi hazırlamaya başlar. Gece boyunca da yaklaşık 90 dakikalık uyku döngülerinden geçersiniz. Bu döngülerin içinde derin uyku ve REM uykusu bulunur. Derin uyku sırasında vücudunuz kendini yeniler. REM uykusunda ise beyniniz hafızanızı güçlendirir, öğrendiklerinizi işler ve zihinsel olarak toparlanır. İşte sabah nasıl hissedeceğinizi belirleyen şey, çoğu zaman bu döngülerin ne kadar sağlıklı tamamlandığıdır. Belki siz de bunu yaşamışsınızdır. Bazen 6 saat uyursunuz ama bütün gün enerjiniz yerindedir. Başka bir gün ise 9-10 saat uyumanıza rağmen sanki hiç dinlenmemiş gibi hissedersiniz. Çünkü sorun çoğu zaman uyku süresi değildir. Sorun uyku kalitesidir. Yatmadan önce uzun süre telefon ekranına bakmak, her gece farklı saatlerde uyumak, geç saatlerde kahve içmek ya da yatağa stresli bir zihinle girmek, bunların hepsi beyninizin derin uykuya geçmesini zorlaştırabilir. İşte bu yüzden ilk olarak düzeltmeniz gereken şey uyku süreniz değil, uyku kalitenizdir. İşte uyku kaliteni artıracak 7 madde birinci. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanın. Beyniniz düzeni sever. Her gece farklı saatlerde uyuduğunuzda biyolojik saatiniz sürekli yeniden ayarlanmak zorunda kalır. Bu da hem uykuya dalmanızı zorlaştırır hem de derin uyku sürenizi kısaltabilir. Buna karşılık birkaç hafta boyunca aynı saatlerde uyuyup uyanmaya başladığınızda beyniniz bu ritme alışır. Bir süre sonra belirli bir saat geldiğinde doğal olarak uykunuz gelir, sabahları ise çok daha kolay uyanırsınız. İkinci adım uyumaya çalışmayın, uykuya hazırlanın. Birçok insan bütün gün telefon ekranına bakıyor, bilgisayar başında çalışıyor ve stres yaşıyor. Sonra yatağa uzanır uzanmaz uyuyacağını düşünüyor. Oysa beyninizin bir açma kapama düğmesi yok. Kaliteli uyku, yatağa girdiğiniz anda değil, yaklaşık 1 saat önce başlar. Bu yüzden son 1 saatte telefonu kenara bırakın, odanın ışığını azaltın ve mümkünse ağır yemeklerden kaçının. İsterseniz birkaç sayfa kitap okuyabilir ya da ertesi gün yapacaklarınızı küçük bir kağıda yazabilirsiniz. Bu küçük alışkanlıklar beyninize dinlenme zamanının geldiğini söyler ve derin uykuya geçişinizi kolaylaştırır. Üçüncü, sabahın ilk 10 dakikasını doğru kullanın. Alarm çaldığında ilk yaptığınız şey telefona bakmaksa, beyniniz daha güne başlamadan onlarca farklı uyarana maruz kalır. Bunun yerine perdeyi açın, balkona çıkın ya da birkaç dakika gün ışığı almaya çalışın. Gün ışığı, biyolojik saatinizi yeniden ayarlar, melatonin seviyesini düşürür ve beyninize artık uyanma zamanı mesajını verir. Hem daha kolay ayılırsınız hem de gece daha kaliteli uyumaya başlarsınız. Dördüncü, uyku döngülerine göre uyanmaya çalışın. Şimdi gelelim sabah nasıl hissedeceğinizi doğrudan etkileyen bir konuya. Beyniniz gece boyunca tek parça uyumaz. Yaklaşık her 90 dakikada yeni bir uyku döngüsünü tamamlar. Eğer alarmınız sizi bu döngünün tam ortasında uyandırırsa, 8 saat uyumuş olsanız bile kendinizi sersemlemiş hissedebilirsiniz. Ama döngünün sonuna yakın uyandığınızda çok daha dinç hissedersiniz. Bu yüzden bazı günler 6 saat uyuyup enerjik olabilirken, başka bir gün 9 saat uyumanıza rağmen hala yorgun hissedebilirsiniz. Elbette herkesin uyku döngüsü birebir 90 dakika sürmez. Ama alarmınızı buna yakın saatlere göre ayarlamak bile sabah enerjiniz üzerinde fark yaratabilir. Bu arada kanala yeni geldiysen ben Yusuf. Bu kanalda psikoloji, alışkanlıklar ve kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak konuları bilimsel araştırmalar ışığında konuşuyoruz. Eğer bu tarz içerikler ilgini çekiyorsa, kanala abone olarak bize destek olabilirsin. 5. adım kafeini doğru zamanda bırakın.
Kahve birçok insanın günlük rutininin bir parçası. Ancak kafein sandığımızdan çok daha uzun süre vücudumuzda kalır. Öğleden sonra içtiğiniz bir kahve bile gece derin uyku sürenizi fark etmeden azaltabilir. Bu yüzden gerçekten daha kaliteli uyumak istiyorsanız, mümkünse öğleden sonraki saatlerden sonra kafein tüketimini azaltmayı deneyin. İlk birkaç gün büyük bir değişiklik hissetmeyebilirsiniz. Ama bir hafta sonra sabah daha kolay uyandığınızı fark etme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bazen daha fazla enerjiye ulaşmanın yolu bir fincan kahve daha içmek değil, beyninizin gece boyunca gerçekten dinlenmesine izin vermektir. 6. adım uyuduğunuz ortamı düzenleyin. Kaliteli bir uyku için odanız mümkün olduğunca karanlık, sessiz ve serin olmalıdır. Küçük bir ışık kaynağı ya da fazla sıcak bir oda bile derin uyku sürenizi olumsuz etkileyebilir. Bir diğer önemli nokta ise zihninizi boşaltmaktır. Eğer yatağa girdiğinizde aklınız sürekli ertesi gün yapacaklarınızla meşgulse, bedeniniz yorulmuş olsa bile beyniniz çalışmaya devam eder. Bunun yerine aklınızdaki düşünceleri kısa notlar halinde bir kağıda yazmayı deneyin. Bu basit alışkanlık bile daha rahat uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. 7. adım alarmı ertelemeyin. Sabah alarm çaldığında 5 dakika daha uyuyayım demek hepimize cazip geliyor. Ama o 5 dakika çoğu zaman sizi dinlendirmek yerine daha da yorgun hissettiriyor. Çünkü beyniniz yeniden uykuya dalmaya başlıyor ve tam yeni bir döngüye geçecekken alarm tekrar çalıyor. Bunun yerine alarm çaldığında mümkün olduğunca tek seferde kalkmaya çalışın. Perdeyi açın, gün ışığı alın, yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ya da birkaç dakika hareket edin. Bu küçük adımlar beyninize güçlü bir uyanma sinyali gönderir ve üzerinizdeki uyku sersemliğini çok daha hızlı atmanıza yardımcı olur. Ve şimdi bu videonun en önemli noktasına geldik. Amacınız daha az uyumak olmamalı. Amacınız uyuduğunuz süreyi daha verimli kullanmayı öğrenmek olmalı. Çünkü internette ben 4 saat uyuyorum ya da 5 saat bana yetiyor diyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bilim bize yetişkinlerin büyük çoğunluğu için ideal uyku süresinin 7 ile 9 saat arasında olduğunu söylüyor. Gerçekten daha az uykuyla sağlıklı yaşayabilen insanlar var. Ancak bu oldukça küçük bir grup. Bu yüzden kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine sahip olduğunuz uykunun kalitesini artırmaya odaklanın. Bugün konuştuğumuz 7 adım, bunların her biri tek başına küçük görünebilir. Ama bir araya geldiklerinde sabah nasıl uyandığınızı tamamen değiştirebilirler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda yine bilimsel araştırmalara dayanan, günlük hayatını daha verimli hale getirecek farklı bir konuyu birlikte konuşacağız.